Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Mr. Bushido ile beraber sizler için bir One Piece teori videosu daha çekiyoruz. Bu seferki videomuz yalnız birazcık farklı olacak. Bir teori videosu gibi değil bu. Daha önce One Piece hakkında bir şeyler bilen bir adamın ki bu bilen adam 2009'da söylemiş bu bildiklerini. 2009 Nisan ayında paylaştığı teorileri epey tutmuş ve bu adam şimdi One Piece hakkında bir şeyler daha söylemiş ve bizler de acaba bu teorileri tutacak mı diye bunları konuşacağız. Öncelikli olarak adamın neleri bildiğinden bahsedeyim ben isterseniz. Daha doğrusu şöyle başlayalım. Şimdi bu kişi bir Japon forumunda yazmış galiba bunları. 2CH şeklinde yazılan bir forum web sitesinde yazmış. 9 Nisan 2009 araştırmalarıma göre bu da Impel Down'a denk geliyor. Impel Down zamanlarından kalma bir teori bu. Luffy Sabondi'deydi demiş bu arkadaş, paylaşan arkadaş, ama yanılmıyorsam Impel Down'a denk geliyor. Tayfanın ayrılacağını bildi diyor bu arkadaş. Ace'in ve Beyaz Sakal'ın öleceğini, Luffy'nin çok sevdiği birisiyle karşılaşacağını ve hani öldüğünü düşündüğü birisiyle karşılaşacağını söylemiş bu arkadaş ve bunları bilmiş. Ayrıca Luffy'nin Doflamingo ile savaşacağını yeni dünyada, Sanji'nin büyük bir savaşta öleceğini ve Sanji'nin Luffy'ye o All Blue'ya gittiğinde onu hatırlamasını falan söyleyeceğini söylemiş. Ama ölürken söyleyeceğini ve ölürken Luffy'ye güleceğini söylemiş. Burada tutmayan ufak bir şey var bana kalırsa. Burada Luffy'nin Doflamingo ile savaşından sonra sanki öleceğini ya da savaşta öleceğini ima etmiş gibi geldi bana. Ama net bir ifade yok. Çünkü ve ifadesini kullanmış. And demiş. Belki burada bir çeviri hatası olabilir. Belki Sanji'nin daha sonra ölebileceğini iddia etmiş olabilir. O konuda bir fikrimiz yok. Ama Beyaz Sakal'ın öleceği konusundaki fikri, Ace'in öleceği konusundaki fikri tutmuş. Ama tabii bu biraz sonradan söyleyeceklerimi ele almadan önce şunu da belirtmem gerekiyor. Eğer ki Impel Down zamanında yapılmış bir teori ise bu, Ace'in öleceğini ya da Beyaz Sakal'ın öleceğini tahmin etmek çok 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 büyük bir tahmin yeteneği gerektirmez bana kalırsa. Doflamingo ile dövüşeceği de belliydi Luffy'nin bana kalırsa. Çünkü bir Shichibuka'ydı kendisi o zaman ve hani seride çokça bahsedilen bir Shichibuka'ydı. Ta 200'lülerden beri gözüküyor yanılmıyorsam. Bundan mütevellit ben çok 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 şeyim diyemem. İkna oldum diyemem. Şimdi yeni teorilerine geçelim aynı arkadaşın. Yeni teorilerinden bazılarını tabii atlaya atlaya söylemek istiyorum. İlk olarak iyilerden başlayalım, yani iyi bir şey söyleyelim. Bu arkadaşımız Tristan, Ming kabilesinden. Chopper'la beraber Chapter 795'te gözüküyor. Anime bölümü olarak tam sayısını bilmiyorum. Dressrosa bitmeden Zou başlamadan önce gözüküyor yanılmıyorsam. Mink ailesinden olup Chopper'la beraber çalışıp insanları iyileştiren karakter kendisi. Bu Tristan'ın Luffy'nin tayfasına katılacağını söylüyor teori. Bunun dışında yine bir kısmı gerçekleşti tabii bunların. Sanji'nin bir kendisi hakkında bir gerçeği sakladığını ve Big Mom'un bu gerçeği bildiğini söylüyor bu teori. Big Mom'la bakayım. Big Mom'un Jinbei'yi öldüreceğini söylüyor. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Yine bakarsak başka Big Mom ve Sanji hakkında bir teori yok burada. Bu kadar yeterli. Bu arada bu da 4 sene önce paylaşılmış. Böyle de bir şey var. Low'un Trafalgar Water değil, Low'un Kaido'ya karşı savaşta bir gözünü kaybedeceğini söylüyor bu teori. Böyle bir şey olabilir tabii ki, yani olmaz demek için bir sebep yok.
Kaido'nun intihara meyilli bir adam olduğundan bahsediyor. Chapter 795'te Kaido'nun intihara meyilli birisi olduğundan bahsediliyor bu arada. Onu da belirteyim. Kaido'nun bir kızı olduğundan bahsediyor bu teori. Açıkçası burada ilginç bir detay var. Mangada son bölümlerde Kaido'nun oğlu konuşuluyor. Güncel spoilerlarda ise kız olabileceği konuşuluyor yine. Eğer ki bu da tutuyorsa ilginç bir durum ortaya çıkacak. Kaido spoilerına ufak bir es veriyorum ve daha ilginç bir spoiler vereceğim. En sona saklayacağım en ilgincini de. Açıkçası biraz olmak lazım bu konuda. Arkadaşlar burası diyor ki Kara Sakal marinlere karşı, denizcilere karşı büyük bir savaş açacak. Bu savaşı kazanacak diyor. Ve Kara Sakal çok daha büyük bir şey geliyor. Shanks'ı öldürecek diyor arkadaşlar. Shanks'ı öldürdükten sonra Kara Sakal'ın çok kısa bir süreliğine korsan kralı olacağı söyleniyor diyor. Açık konuşmak gerekirse Kara Sakal'ın Shanks'ı öldürebileceği konuşulan bir durum. Ama gücü yeterli mi şu an soru işareti. Daha da ilginç bir nokta var. Şimdi 4 Yonko var elimizde. Yani gücü birbirine denk olarak alabileceğimiz. Amiralleri de bu noktada onlara yakın buluyoruz. Ve gücü tanımlanmamış Garp gibi, Rayleigh gibi efsaneler var. Yani bu karakterlerin güçlerinin ne olduğunu tam olarak yani ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Ama birbirlerine yakın olduklarını biliyoruz. Açıkçası Kara Sakal'ın gücü de meyve kullanıcılarını güçsüz bırakmak üzerine kurulu olduğu için Kara Sakal'ın meyve kullanıcısı olan Big Mama veya Kaido'ya karşı bu gücü kullanabileceğini düşünüyorum. Ama Shanks'ın böyle bir meyve kullanıcısı olma durumu yok. Shanks'ın gücü tamamen kralların hakisi üzerine kurulu lanse edildi şu ana kadar seride. O yüzden Kara Sakal'ın Shanks'ı yenebileceğini kabul etmek demek çok açıkçası beni yapmıyor. Hani içime sinmiyor. Tabii ki aralarında bir savaş olacak ve Kara Sakal daha önce Shanks'ı yaralamış bir karakter. O yüzden eşit güçlerin bir savaşı olacak ve açık konuşmak gerekirse Kara Sakal'ın da favori olduğu bir dövüş olacak bana kalırsa da. Ama Shanks Kara Sakal'a kaybedecek demek ki Shanks ilk Yonko'dur. Bunu da söyleyeyim. Biraz bana garip geliyor yani. Shanks ilk Yonko'dur dedim. Biraz garipsedim bu bilgiyi de ama ben böyle bir bilgi hatırlıyorum. Yanlışsa da yorumda düzeltiriz artık. Shanks ve Kara Sakal olayını bu şekilde spoilerlamış bu arkadaş. Açık konuşmak gerekirse ne kadar tutar bilmiyorum. Şimdi çok bomba bir şey gelecek arkadaşlar. Hazırsanız. Arkadaşlar, Kaido'nun intihara meyilli olmasının sebebi oğlunu kaybetmesi diyor bu spoiler. 4 sene önce gelen bir spoiler bu arada. Oğlunu kaybetmiş olması diyor bu spoiler'da. Ve diyor ki Kaido'nun oğlu Zoro. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Big Mom ve Kaido'nun oğlu Katakuri diye bir videom var hatta. Birkaç gün önce yayınladım. Ama yani böyle bir teori de beklemiyordum. Ve diyor ki yani bu biraz acıklı açıkçası bana kalırsa. Kaido Chopper'ı öldürecek diyor burası. Benim bu seride ölmesini en az istediğim karakterlerden biridir Chopper. Yani Chopper'ı çok özelleştirmişim ben. Çok sevmişim. Çok tatlı bulmuşum. Hatta ve hatta bir saniye ara veriyorum size bir şey göstereceğim. Şöyle bir Chopper oyuncağım bile var. Tony Chopper. Çok seviyorum çünkü Chopper'ı. Ama bu teori diyor ki Kaido Chopper'ı öldürecek.
bunun karşısında Zoro ve Luffy çıldıracaklar ve Kaido'yu ikisi birleşip yenecekler diyor. Tabii Kaido'nun oğlu da Zoro olarak burada tanımlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Chopper'ın ölmesini hiç istemiyorum. Ve çok düşük bir ihtimal gözüyle bakıyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü aynı teoride Jinbe'nin ve Sanji'nin öleceğinden de bahsediyor ama ikisine de bir şey olmadı. Ve yani bunlar tabii şunu da belirteyim. Chopper için söylemiyorum. Jinbe ve Sanji ölebileceği konuşulan karakterler. Daha önce de söylemiştim, One Piece'te kim ölecek diye de bir videom var. Ama yani ben tayfadan birisinin ölmesini kesinlikle istemiyorum ve beklemiyorum. O yüzden bana kalırsa teorinin bu kısmı biraz beni gerdi. Devamında da diyor ki Luffy ve Zoro Kaido'yu yenecek ama Smoker tarafından da diyor ele geçirilecekler diyor. Bana kalırsa Luffy'nin ve Zoro'nun Smoker tarafından ele geçirilme ihtimali 0. Çünkü şu anda tayfadaki pek çok kişi, yani Sanji dahil buna, bence Smoker'la dövüşebilecek güçte, kapasitede. Trafalgar Law da aynı şekilde aynı kapasitede. Çok yüksek bir ihtimal olarak gelmiyor. Akainu, Kizaru gibi karakterler Wano'da bir şekilde bitmeyi başarırsa ve Zoro ve Luffy Kaido'yu yendikten sonra ortaya çıkarsa böyle bir şey yaşanabilir. Wano'daki büyük savaş nasıl çıkacak diye de bir videom var. O videoda da onu uzun uzun anlattım. Hani Kizaru'nun ve Akainu'nun bir yerlerde gözükmediğini ve ortaya çıkabileceğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Ama Luffy'nin Smoker tarafından yakalanma ihtimalini çok düşük görüyorum. Bu teorinin devamında da diyor ki Sabo ve arkadaşları Luffy'yi diyor Impel Down'dan kurtaracak diyor. Ve Bon Clay de diyor tayfaya katılacak diyor. Bon Clay'i hatırlayanlar varsa çok güzel bir karakterdi. Açık konuşmak gerekirse hiç atladığım bir şey var mı diye son bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Bütün söyledikleri bu şekilde şu anda. Aynen. Ve atlamamışım hiçbir şey. Ve yani bilmiyorum nasıl devam eder seri, nasıl şekillenir. Böyle de bir teori var. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yani olabilir mi, gerçekleşebilir mi bilmiyorum. Mr. Bushido'ya sordum. Mr. Bushido dedi ki ben de bilmiyorum dedi. Ama dedi insanlarla bir paylaşalım dedi. Böyle masum masum söyledi bana. Şöyle masum masum gözükmüyor Mr. Bushido. Sonra bana trip atıyor niye beni videoda göstermedin diye. Bu şekilde Mr. Bushido ile kafa kafaya verip bu teorimizi sizlerle paylaşmak istedik. Daha doğrusu bizim teorimiz değil de Reddit'te paylaşılan bir teori. Gerçekleşme ihtimali çok fazla ihtimal vermiyorum ben arkadaşlar. Yani ölümlere özellikle. One Piece'te çünkü kaptanlar ölüyor öldükleri zaman. Yani ölen karakterlere baktığımız zaman Pedro olsun, işte Ace Beyaz Sakal'ın kaptanıydı, yani gemi kaptanıydı. Yine Beyaz Sakal olsun. Yani sanki o şekilde ilerliyor gibi seride. Yani ben kısa vadede böyle bir şey beklemiyorum. Ama tabii bunu da sizle paylaşmasam, biz de bir şey de gitme ya, dur 2 dakikada. Bunu da sizlerle paylaşmasam şey olurdu, olmazdı. E, Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen varsa bir kemik kitlem var biliyorum çünkü geliyorlar buraya kadar. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bayılıyorum. Yorumlarınızda bahsetmemi istediğiniz teori varsa yine yazarsanız. Hala çekmediysem bekliyorum. Onlardan da bahsedelim. Bu arada anime öneri serisi çekmeyi düşünüyorum. Haftada bir anime önerisi. Yani kült animelerle başlamayı düşünüyorum tabii. Yani muhtemelen izlenmiş olan. Ama böyle tanıtım öneri serisi gibi yapmayı düşünüyorum. Sizler de bu konudaki görüşünüzü belirtirseniz Mr. Bushido videolarımı böyle erken terk etmeyecek. Mr. Bushido'dur ya. Çok otomatiğe bağlamış gibi konuştum. Ay, sizi seviyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, evde kalın, mutlu olun, One Piece'te kalın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.